Herkese merhabalar. Ağır Siklet Box kanalına hoş geldiniz. Yeni bir pazar sohbeti videosuyla yine karşınızdayım. Bir hafta boyunca ağır siklette nasıl gelişmeler oldu, haberler ve son maç sonuçları ile beraber sohbet etmeye çalışacağım sizlerle. Tabii şimdi çayınızı kahvenizi aldıysanız hemen detaylara geçelim. Evet, Tony Bellew Usyk Fury rematch hakkında konuştu. Yani Usyk Fury rematch dediğimiz rövanş hakkında konuştu. When you are 19 stone and 6 foot whatever he says he is, of course he can beat Usyk diye söyledi. Yani Tyson Fury'nin ağırlığından bahsediyor ve boyundan bahsediyor burada. Tabii ki diyor Usyk'i yenebilir dostum diye söylemiş. Eğer ben onun kilosunda ve boyunda olsaydım yani Rusya'yı bile şey diyor hani istila edebilirdim. Neyse boş ver diyor. But like I said söylediğim gibi can Tyson Fury win yani Tyson Fury kazanabilir mi? Evet kesinlikle kazanabilir diyor. That big, that heavy and that good. Tyson Fury is an elite level fighter. But he is coming up against a style he can't really figure out. Diyor ki Tyson Fury hani büyük, ağır ve gerçekten iyi bir boksör. Elit level yani üst seviye bir boksör diyor. Dövüşçü diyor. Ama diyor henüz hani çözemediği bir stile karşı geliyor diye böyle bir açıklama yapmış Tony Bellew. Bence tabii ki biliyorsunuz Tony Bellew de İngiliz. Tabii ki İngiliz olan rakibi savunacak. Dolayısıyla hala zannediyorlar ki İngilizler her şey tamamen böyle bir boy, işte ağırlık, büyüklük. İşte bu aynı şeyi Joshua ile maç yapmadan önce yine İngilizler söylüyordu bana. İşte Joshua çok büyük, Usyk cılız, bir şey yapamaz gibisinden söylüyorlardı ama Usyk Joshua'yı da yendi. Şimdi Tyson Fury'yi de yendi. Bu işin öyle boyla, ağırlıkla vesaire alakası yok. Tamamen stiller, teknikler konuşuyor. Bu açıdan Tony Bellew'un söylediği şey çok da böyle tutarlı değil. Sadece burada en son söylediği işte daha önce çözemediği bir hani görmediği bir tekniğe karşı, stile karşı geliyor. O yüzden kaybediyor diye söylemiş. Burası doğru. Tony Bellew'un söylediği. Onun dışındakiler çok da mantıklı şeyler değil. Yani diyor ki ben daha işte şey olsaydım, uzun olsaydım, Tyson Fury'nin kilolarında olsaydım bu maçı kazanırdım demek istiyor ama kazanamazdı yani. Öyle boylu ağırlıkla bu işler olmuyor. Şimdi bir diğer haberimize geçelim. British Boxing Board of Control orders Fabio Wardley vs. Frazer Clark rematch. Yani diyor ki Britanya Boks Organizasyonu Fabio Wardley Frazer Clark rövanş maçı için hani order dediği emretti ve ne demişler? The pair have until August 14 to come to terms and must share the ring by year's end. Yani 14 Ağustos'a kadar bu ikilinin anlaşma yapması gerektiğini Büyük Britanya Boks Komitesi emretmiş yani yapması gerektiğini, anlaşmalarını yapması gerektiğini ve yıl sonunda bu maçın olması beklendiği söyleniyor burada. Çünkü kontrat imzalanırsa eğer 14 Ağustos'a kadar bu tarihten yaklaşık 3 ay sonra maç tarihi koyuyorlar. Genelde hep böyledir. Ya 2 ay ya 3 ay sonraya koyuyorlar anlaşma yapıldıktan sonra. Dolayısıyla bu da sene sonuna denk geliyor tabii ki. Yani Aralık'ta olabilir. İşte belki şeyde de olabilir. Ocağa sarkar mı bilmiyorum ama böyle hani Ağustos'a kadar anlaşırlarsa yüksek ihtimal Kasım ya da Aralık aylarında bu maçı görebiliriz. İlk maçları gayet güzeldi. İzlemediyseniz mutlaka bu maçı
izlemenizi öneririm. Gerçekten iki boksör de gayet iyi bir şekilde mücadele etti. Fabio Wardley'in suratı zaten bu hale geldi. Burnu kırılmıştı. Dolayısıyla gözü vesaire de etkilendi tabi. Zor görüyordu kandan dolayı ve karşılaşma berabere sonuçlanmıştı. Güzel bir maçtı. Bu maçı da tekrardan izleyebilirsiniz. Şimdi ağır siklete yeni giriş yapan bir boksör var. Muslim Gajimagomedov diye isimli. Muslim diyeceğim ben. Muslim 27 yaşında ve 1.94 boyunda. Daha önceden Cruiserweight'te maç yaptı. Dubai'de 2023'ün Aralık ayında. Şimdi Zaoshin Shank'la beraber maç yaptı. En son işte Cuma gecesinde bu maçı gördük. Dolayısıyla kimi yendi? Neden bu boksörü söylüyorum? Shank en son Evgeny Romanov'u knockout etmişti. Çok güzel bir geri dönüş yapmıştı. Birinci roundda 2. dakika 47. saniyede düşmüştü Shank ama daha sonra kalkıp Evgeny Romanov'u knockout etti. Evgeny Romanov da kimdir diye soracak olursanız Deontay Wilder'ı amatörde knockout eden boksör, Rus boksördü. Onu knockout etti bu gördüğünüz Çinli boksör 28 yaşında ve onu da Rus boksör Muslim knockout etti 4. roundda. Bu maçı IBA Boxing Night'ta yapıldı ve YouTube üzerinde IBA Boxing kanalından özetini izleyebilirsiniz. Orada paylaşıyorlar. Ben karşılaşmayı yine IBA Boxing'in sayfasından izledim. Tabii maç bittikten sonra izledim. Ve Zhao Tingshang'ı 4. roundda knockout etmesiyle beraber henüz tabii buraya girmemiş Boxrec ama 220 pound'da dövüşmüş Muslim. Bu da Alexander Usyk'in kilolarına yakın bir kilo. Dolayısıyla artık ağır siklet oldu Muslim. Ve bakalım sıralamalarda kaçıncı sıraya çıkacak. Bu arada Cruiserweight'teki sıralaması, onu da söyleyeyim, 64. sıra diye gösteriyor. Gerçekten yetenekli bir boksör. Amatör kariyeri de gayet güzel. Amatör kariyerinde 108 maç varmış. Burada 100 maç olarak kayda girmiş. 93'ünü kazanmış, 7'sini kaybetmiş. 10 knockout'u bulunuyor. Gerçekten iyi ve hareketli bir boksör. Footwork'ü gayet güzel. Savunma anlamında biraz zayıf ama tekniği gerçekten yeterli gördüm ben. Bu Zaoshin Shank karşılaşmasında. Bu boksörü de bir kenara not alırsanız iyi olur. Böylelikle takip edebilirsiniz. Son bir haberimiz daha var. Martin Bakole Jared Anderson'a seslendi. Onun için dedi ki benim seviyemde değil. Yani ben daha iyi bir noktadayım demek istiyor. Onun için bu maç diyor bir test olacak. İyi bir şekilde hazırlan dostum ve Ağustos ayında görüşürüz diye söyledi. Bunun dışında büyük baba büyük bebeğe karşı diye söyledi Martin Bakole. Kendisine güveniyor. Ben dedi zaten hemen hemen son maçlarımda işte Tony Yoko'ya karşı olsun, diğer maçlarda olsun hepsinde dedi favori durumda değildim dedi. Hep favori konumunda gösterilen boksörlere karşı ringe çıktım ama onların hepsini yendim diye söyledi ve Jared Anderson'ı da yeneceğini düşünüyor. 3 Ağustos'taki biliyorsunuz Terence Crawford İsrail Madrimov karşılaşmasının alt kartında Jared Anderson'la beraber dövüşecekler. Ve güzel bir karşılaşma olacak. Bakalım neler yapacak. Martin Bakole söylediği kadar başarılı olabilecek mi? Bunları da göreceğiz. Evet, bu haftaki haberlerimiz ve yorumlarımız bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.